Selam herkese. Harika bir portföy çanta yapıyoruz. Uzun zamandır bu tarifimi bekleyen takipçilerim vardı ve işte bugün o gün diyebilirim. Ben de hazır yılbaşı yaklaşırken bunun tarifini öne almak istedim. Belki özel bir gecede kullanmak isteyenler olabilir. Bu çantayı aslında gece çantası olarak çalıştım. Parlak malzemelerle çalıştım. Fakat siz dilerseniz kağıt iplerle, rafyalarla, hatta makromelerle bile örebilirsiniz. Daha günlük kullanım için düşünüyorsanız o malzemeleri de tercih edebilirsiniz. Şöyle hızlıca bahsedeyim, nasıl yaptığımıza değineyim. Ben kapak kısmında gümüş renk parlak ip kullandım. Bakın orta kalınlık diyebiliriz. Çok ince de değil, kalın da değil. Yaklaşık 50 gram kadar bu renkten kullandım. Gövde içinde bakın, gövdeyi ayrı yapıyoruz arkadaşlar. Gövde içinde siyah parlak ip kullandım. Bakın. Bu kadar kaldı. Bundan da yaklaşık 110-115 gram kadar tükettim. Yani toplam çantamızın ağırlığı şu an yaklaşık 160 gram kadar arkadaşlar. Bakın neler sığdırabilmişim. Bir tane ıslak mendil, normal mendil, bir de gözlük kabını koydum. Yani gece çantası olarak kullanacağımız için bir telefon, anahtar, işte belki küçük ufak tefek makyaj malzemeleri olabilir. Çok böyle küçük bir çanta değil arkadaşlar. Yani temel ihtiyaçlarınızı koyabileceğiniz güzel bir boyutu var. Kapağımızı ayrı çalışıyoruz arkadaşlar. Kapağımızı yarım daire şeklinde örüyoruz. Ondan önce gövdemizi örüyoruz. Belli bir sayıda başlıyoruz ve eksiltmelerle birazcık şu ağız kısmını eksiltiyoruz arkadaşlar. Metal aksesuar olarak mıknatıs kapama kullandım. İğne ile dikilebilen türdeki kapamalardan kullandım. Çünkü diğerlerini kullandığımız zaman biraz burada kalınlık yapıyor. Ben genelde bu tarz çantalarda böyle iğne ile dikilebilen olanları tercih ediyorum. Bakın şöyle açılıp kapanıyor. Gerçekten harika bir clutch oluyor arkadaşlar. Ölçülerinden de bahsedelim. Bakın şöyle en geniş kısım burası 32 santim. En dar kısım yaklaşık 26 santim. Kapak kısmımızın da ölçülerini paylaşayım. Şöyle bitmiş haliyle yaklaşık 14 santim. Burası da en geniş taraf 25 santim arkadaşlar. Yani gövdeyi çalıştıktan sonra yaklaşık 1 santim kadar daha kısa çalışıyoruz kapağımızı. Yani taştığı zaman çok hoş olmuyor arkadaşlar. Evet, daha fazla uzatmadan isterseniz artık çantanın yapımına geçelim. Evet, şimdi şöyle uzunca bir parça, 1 metre gibi diyelim, 55 adet zincirimize yetecek kadar uzun bir parça ayırıyoruz ve başlangıç zinciriyle başlıyoruz. Siz dilerseniz normal klasik başlangıç zinciriyle de yapabilirsiniz ama ben şimdi her zamanki yöntemimle yapacağım. Bir tane kilit yapıyoruz. Şu ayırmış olduğumuz ipimizden şöyle tığıma bir kere doluyorum. Gelen ipten ilmek alıyorum ve 2 tanesinden geçiriyorum. Şu şekilde 2 tanesinden geçiriyorum ve bir tane belirleyici koyuyorum buraya. İlk zincirimize bir tane belirleyici koyuyoruz. Dediğim gibi siz dilerseniz normal klasik zinciriyle de yapabilirsiniz. Toplam 55 adet zincir çekeceğiz arkadaşlar. Tekrar gösteriyorum. Tığıma ipimi doluyorum. 2 tane var. Daha sonra şöyle ikisinden geçiriyorum. İpimi doluyorum. İlmek alıyorum. İkisinden geçiriyorum. İpimi doluyorum. İlmek alıyorum. Bu şekilde ikisinden geçiriyorum. Son bir kez gösteriyorum. Tığıma bir tur şu şekilde doluyorum. İlmek alıp ikisinden geçiriyorum. Çok kolay bir yöntem. Eğer bu yöntemle yaparsanız ortada herhangi bir açılma, bir boşluğunuz olmaz. Evet, bu şekilde toplam 55 adet zincir çekip geliyorum. Evet, 55 adet zincirimi çekip geldim. Şu etapta size bir ölçü vermek istiyorum. Kullanacağınız ipler farklı olabilir. Şöyle ölçeyim kabaca. Evet, yaklaşık 25,5 santim geldi. Şimdi bir adet zincir çekiyoruz şu şekilde ve buraya da tekrar belirleyici koyuyoruz.
Şimdi devam ediyoruz. Burası ön yüzü. Şu şekilde çeviriyoruz ve şuradaki bakın şuradaki başa batarak sık iğnelerimize başlıyoruz. Şöyle çeviriyoruz. Başak görünüyor. Oralara batıyoruz ve sık iğne yapıyoruz. Şöyle ipimi de alacağım. Bakın şöyle batıyorum. Bakın şu şekilde batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi tamamlıyoruz ve sarı belirleyicinin önüne kadar geliyoruz. Sıra sonuna geldim. Buradaki sarı belirleyiciyi çıkartıyorum. Çıkarttığım noktaya 3 adet bakın şuraya 3 adet sık iğne yapıyorum. Birincisini yaptım. Sarı belirleyicimi takıyorum. Şimdi aynı noktaya tekrar batacağım. İkinci sık iğnemi yapacağım. Aynı noktaya üçüncü sık iğnemi yapacağım. Ve böylece dönüş için 3 tane sık iğne yapmış olacağım. Birincisine taktım, ikincisine de takıyorum. Ve üçüncüsüne de takıyorum. Evet, dönüş için 3 tane sık iğne yaptık. Her birine belirleyici taktık. Şimdi şu tarafı şöyle döndürdüğümüz zaman bakın şurada başaklarımız var. Şimdi ilk gelen başağı sokuyorum. Şu şekilde ve bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra gelen başağa tekrar tığımı sokuyorum şu şekilde ve ikinci sık iğnemi yapıyorum. Gelen başağı şu şekilde sokuyorum ve üçüncü sık iğnemi yapıyorum. Siyah renk olduğu için biraz anlaşılması güç olabilir. Dilerseniz klasik başlangıç zinciriyle de yapabilirsiniz. Bakın şuraya tepeye sokuyorum ve sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sık iğnelerimizi tamamlayıp sıranın sonuna kadar geliyorum. Evet, burayı da tamamlamış oldum. Şimdi şu yeşil belirleyiciyi çıkartıyorum ve çıkarttığım noktaya bir tane sık iğne yapıyorum. Buraya belirleyicimi tekrar takıyorum. Yine aynı noktaya bir tane daha sık iğne yapıyorum. Buraya da yine belirleyici takıyorum. Yine aynı noktaya üçüncü kez batıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Bu da üçüncü sık iğnem. Buraya da bir belirleyici takıyorum. Bu köşede 3 ile döndük. Bu köşede de 3 ile dönmüş olduk. Şimdi bakın arkadaşlar, şurada
Şimdi bakın şurada bir tane sık iğne görünüyor. Hemen o sık iğne ile devam ediyoruz. Şuraya şöyle batıyorum. Ve bir tane sık iğne yapıyorum. Artık sık iğnelerin tepelerine batarak şu şekilde ikinci sıraya başlangıç yapmış oluyoruz. Şöyle kabaca ölçmek gerekirse bakın yaklaşık 30 santim kadar bir ölçüye sahibim şu an birinci sıra sonunda. Şimdi ikinci sıraya başlangıç yaptım. Burayı örüp şu köşeye kadar geliyorum. Evet, bakın tam sarı belirleyicinin önündeyim. Burada 3 tane sık iğne yapmıştık dönüş için. Her bir sık iğnenin içerisine 2'şer adet sık iğne yapıp altıya yükselteceğiz. Şimdi sarı belirleyicimi çıkartıyorum. Çıkarttığım noktaya 2 adet sık iğne yapıyorum. 1 ve 2. Şimdi buraya hiçbir şey takmıyorum. Bu turuncu belirleyiciyi çıkartıyorum. Çıkarttığım noktaya yine 1, 2. 2 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi bu pembe belirleyiciyi çıkartıyorum. Çıkarttığım noktaya 1, 2. 2 tane sık iğne yaptım. Böylece altıya yükseltmiş oldum. Buradaki dönüşü sağlamış olduk. Şimdi yine düz tarafındayım. Normal sık iğnelerimi örüyorum. Evet. Şimdi ikinci sıranın diğer tarafında tamamlayacağım ve şu belirleyicinin önüne kadar geleceğim. Evet, şimdi tam yeşil belirleyicinin önündeyim. Dönüşün önündeyim arkadaşlar. Şimdi ilk belirleyicimi çıkartıyorum. Aynı şekilde buraya da 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2. İkinci belirleyicimi çıkartıyorum. Çıkarttığım noktaya 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2. Şimdi geldik son belirleyiciye. Belirleyiciyi çıkartıyorum. Çıkarttığım noktaya 2 tane sık iğne yapıyorum. Ve böylece ikinci sıramızı tamamlamış oluyoruz. Artık normal düz tarafı örmeye başlıyoruz. Küçük bir taban yaptık diyebiliriz arkadaşlar. Küçük bir iki sıradan oluşan oval taban yaptık. Şimdi ben bu parçamı ütüleyeceğim. Çünkü tam net ölçü veremiyorum. Kıvrılıyor arkadaşlar. Ütüleyip geri geleceğim. Evet, ben ütümü yapıp geri geldim. Şöyle bir ölçü vereyim. Bakın 32 santim geldi. Şu genişliği de vereyim. Yaklaşık 2 santim kadar geldi arkadaşlar. Yani küçük bir taban gibi düşünebilirsiniz. Aslında tam olarak taban değil. Dönüşü sağlamak için iki sıradan oluşan minik bir oval taban yapmış olduk. Şimdi bundan sonra devam ediyoruz. Üçüncü sıraya başlangıç yaptık. Aslında artık gövdeye başlamış oluyoruz. Uzunluğunuz benden farklı çıktıysa, mesela kısa çıktıysa tekrar başlangıç zincirini uzatarak ipinize göre
aynı ölçülerde yakalayabilirsiniz. 2 sıra örebilirsiniz veya bir sıra daha dönebilirsiniz arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Oval taban mantığıyla ilerleyeceksiniz. Bir tek bir çift, bir tek bir çift, bir tek bir çift şeklinde yaparak devam edeceksiniz. Yani oval taban yapmayı bilmeyenler için sayfamda oval taban videosu var. Yani o oval tabana göre 3. sırada devam edeceksiniz. 4 de yapabilirsiniz ama çok geniş bir taban çalışmıyoruz bu modelde. Sadece burada amaç dönüşleri yapıp gövdeye çıkmak. Bunu yapabilirsiniz veya dediğim gibi başlangıç zincirinizi arttırabilirsiniz. Elinizdeki iplerin kalınlıkları farklı olabilir. 30-32 santim uzunluk ideal gelecektir clutch için. Şimdi bundan sonra ne yapacağım? Bundan sonra bir 3 sıra daha düz öreceğim. Yani hiç artış yapmayacağım. 3 sıra düz ördükten sonra yavaş yavaş eksiltmelerimize başlayacağız. Şimdi ben 3 sırayı tamamlayıp geri geliyorum. Evet, şimdi ben 5. sıranın sonundayım. Yani tabanla beraber 1, 2, 3, 4, 5. Buradan da 1, 2, 3, 4, 5 sıra saymanız lazım. Buraya belirleyici koymayı unutmuşum. Daha tabanı bitirdikten sonra 2. sırayı tamamladıktan sonra buraya belirleyicinizi koymayı unutmayın arkadaşlar. Ben daha sonra koydum. Yani döne döne öreceğimiz için gövdenin son sırasını tamamladıktan sonra burada bitirmiş olacağız artık örmeyi. O yüzden belirleyici koyarsanız daha iyi olur. Yani belirleyici koymazsanız sıra sayısını sayacaksınız. Orta noktası burası olduğuna göre 5 sıra burada, 5 sıra burada olması lazım. O şekilde de emin olarak belirleyicinizi koyabilirsiniz. Şimdi ben 6. sıraya başlangıç yaptım. Bakın burası benim başlangıç ve bitiş noktam, sınırım burası. Ben şimdi 6. sıraya başlangıç yaptım. Şimdi şuraya kadar öreceğim arkadaşlar ve burada artık yavaş yavaş eksiltmeye başlayacağız. Eksiltmemizi nasıl yapacağız? Bir sıra eksilteceğiz, bir sıra düz öreceğiz. Bir sıra eksilteceğiz, bir sıra düz öreceğiz. Bunu finale kadar yapacağız. Sıra sayısı şu an vermek istemiyorum. Çünkü herkesin ipine göre değişecektir arkadaşlar. Şimdi benim çalıştığım ip biraz sert bir ip çıktı arkadaşlar. O yüzden hafif dönme yaptığı için ben ütü tuttum birazcık. Yani şu dönmeyi önlemek adına ütü yaptım. Fakat ördükçe zaten bu dönme ortadan kalkacaktır. Normale dönecektir. Onu da söylemiş olayım. Şimdi şuraya kadar yine şöyle bir ölçeyim isterseniz. Çünkü biraz toparladı artık. Şöyle ölçecek olursak şuradan tutup bakın yaklaşık yine 32 santimdeyim. Yani çok büyük bir artış yok. Şöyle baktığımız zaman 32 santimdeyim. Şimdi ben bu sırayı tamamlayacağım. Yan ortaya geleceğim ve artık eksiltmemize başlayacağız. Burada eksiltmeyi nasıl yapacağımızı göstereceğim. Bir ilmek buradan eksilteceğiz. Daha sonra öreceğiz. Geleceğiz bu köşeye. Yani başlangıcımızın olduğu köşeye. Bitiş olarak varsayalım onu. Döndükten sonra sonuna gelmiş olacağız. Burada da bir ilmek eksilteceğiz. Yani toplamda 6. sırada 2 ilmek eksiltmiş olacağız. Daha sonra 7. sırayı düz öreceğiz. 8. sırada yine aynı şeyi tekrarlayacağız. Bir sıra atlayarak eksiltme işlemini yapacağız ki çok keskin bir eksiltme olmasın diye. Şimdi ben burayı tamamlıyorum. Şu noktaya kadar geliyorum. Evet. Bakın arkadaşlar ben şimdi tam yan ortaya geldim. Bakın şurada 1, 2 tane ilmeğim var önümde. Şimdi ben bu 2 ilmeği de birlikte batarak, ilmek çıkartarak, hep beraber toplayarak bunları eksiltmiş olacağım. Nasıl yapıyoruz? Şimdi şu ilmeğimdeki tığı sıkıyoruz arkadaşlar. Orasını bol bırakmayın sakın. İlk önce ilk sık iğnenin tepesine batıyorum. Şu şekilde ilmek çıkartıyorum. Tığımda 2 tane var. Daha sonra gelen sık iğnenin tepesine batıyorum, ilmek çıkartıyorum. 3 tane var. Şimdi ilmek alıp hepsinden geçirip beraber topluyoruz. Ve şurayı şöyle sıkıyoruz arkadaşlar. Bakın şu şekilde sıkıyoruz. Daha sonra buraya batmıştım. Gelen diğer sık iğnenin tepesine batıyorum ve normal sık iğnemi yapıyorum. Diğerlerine artık normal bir şekilde batıyorum.
Bu şekilde bir ilmek eksiltmiş olduk. Şimdi burayı öreceğim. Şu köşeye geleceğim. Başlangıcın olduğu köşeye geleceğim. Ve burada yan ortada tekrar eksiltmeyi göstereceğim. Evet, şimdi diğer yan ortaya geldim. Bakın burada yine önümde 1-2 tane ilmeğim var. İkisine de batmış olacağım. Şimdi bu ilmeğimi yine sıkı tutuyorum. İlk ilmeğe batıyorum, ilmek alıyorum. Şu şekilde 2 tane var tığımda, bekletiyorum. Daha sonra gelen ilmeğin tepesine batıyorum, ilmek alıyorum. Bakın 3 tane oldu. Şimdi ilmek alıp üçünü bir çekiyorum. Şu şekilde sıkılaştırıyoruz. Bol olmasın. Burayı yaptım. Şimdi gelen diğer sık iğnenin tepesine batıp normal artık sık iğnemi yapıyorum. Yani sık iğnede eksiltme nasıl yapılıyorsa o şekilde bir eksiltme yapmış oluyoruz. Yani her iki taraftan da birer ilmek eksiltmiş olduk. Şimdi ben burayı örüp geliyorum. Evet, şimdi 7. sıraya başlangıç yapmıştım arkadaşlar. Yani tabandan itibaren sayıyoruz. Şurası benim ortamdı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sıram. 7. sıramda düz yapacağımızı söylemiştim. Yani herhangi bir eksiltme yapmayacağımızı söylemiştim. Şimdi bakın burada 2 tane ilmeğim var. Normalde ikisini bir toplayıp geçiyordum eksiltirken. Şimdi normal hiçbir şey yapmayacağım. Sadece ilmeklerin her birine birer sık iğne yaparak geçiş yapacağım. Yani bir sıra eksiltiyoruz, bir sıra düz geçmiş oluyoruz. Burayı geçiyorum. Artık düz tarafa geldim. Normal her bir ilmeğe birer tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. Yine aynı şekilde bu kenarı da düz geçeceğim ve 7. sıramı düz olarak tamamlamış olacağım. Şimdi ben burayı örüyorum. Bu kısma geleceğim. 8. sıraya başlangıç yapacağım. Daha sonra 8. sıranın yan ortasına kadar gelip size burada eksiltmeyi bir kez daha göstereceğim. Evet, şimdi ben 8. sıraya başlangıç yaptım. 8. sıranın yan ortasına geldim. Bir önceki sırayı düz örmüştük hatırlarsanız. Şimdi burada yine eksiltmeyi göstereceğim. Şöyle orta noktasını buluyoruz arkadaşlar. Yani eksiltmeyi tam ortaya gelecek şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Şimdi bakın önümde 2 tane ilmeğim var. 1-2 tane ilmeğim var. Şu tığımdaki ilmeği sıkı tutuyoruz. İlk ilmeğe batıyorum, ilmek çıkartıyorum. Tığımda 2 tane var. Gelen ilmeğin tepesine batıyorum, ilmek çıkartıyorum. Bakın tığımda 3 tane ilmeğim oldu. Şimdi hepsini bir şu şekilde topluyorum ve şurayı şöyle sıkıyoruz arkadaşlar. Bakın şu battığım ilmeğe tekrar batmıyoruz. Bir sonraki ilmeğin tepesine batıp artık normal sık iğnelerimizi yapıyoruz. Burayı çok gevşek geçmemeye çalışın arkadaşlar. Biraz dönüş zor oluyor, farkındayım. Fakat mümkün mertebe oraya sıkı geçmeye çalışın. Ve bundan sonra artık her bir ilmeğe sık iğnemizi yaparak bu düz tarafı tamamlıyoruz. Bu şekilde örüyoruz. Bu başlangıca gelmiş oluyoruz. Bu başlangıçta tekrar eksiltmeyi yapıyoruz. Şimdi ben burayı geçeceğim. Şu kısma geleceğim. Son bir kez eksiltmeyi göstereceğim. Sonrasında düz, eksilt şeklinde bir sıra arayla eksiltme yaparak finale kadar o şekilde devam edeceğiz. Evet, bakın şimdi 8. sıranın diğer yan kenarına geldim. Yani sonuna gelmiş oldum. Şimdi burada tekrar bir eksiltme yapacağım. Bakın gelen ilmeğe sokuyorum. İlmek alıyorum, bekletiyorum. Diğer ilmeğe sokuyorum. İlmek alıyorum. Şu şekilde tığımda 3 tane ilmek oluyor. Şimdi hepsini beraber şu şekilde topluyorum ve şurayı sıkıyorum arkadaşlar. Daha sonra sokmuş olduğum ilmeğe tabii ki sokmuyorum. Gelen ilmekle devam ediyorum. Gelen ilmeğe artık normal sık iğnemi yapıyorum. Evet.
Bu şekilde eksiltmemizi tamamlamış oluyoruz. Biraz şöyle dönme gibi oluyor olabilir arkadaşlar. İpim çok sert olduğu için biraz dönüyor. Fakat aşama aşama sürekli ütü yapmayı düşünüyorum ki biraz o dönmeyi alayım. Zaten tamamladıktan sonra o dönme yok olacaktır. Ama biraz daha böyle yumuşak ipler tercih ederseniz daha rahat edersiniz. Örerken de şu an çok zorlanıyorum. Şimdi ben örmeye devam ediyorum. 9. sıraya başlangıç yapacağım. Düz öreceğim. Daha sonra 10. sırada tekrar eksiltme yapacağım. 11. sırada düz öreceğim. 12. sırada eksiltme yapacağım. Hep aynı döngüde ilerleyeceğim. Bir düz, bir sıra eksilt. Bir düz, bir sıra eksilt şeklinde devam etmiş olacağım. Arkadaşlar bakın 14 sıra ördüm. Taban dahil 14. sıradayım. Ve şöyle yüksekliğimi ölçecek olursam yaklaşık 6,5 santim yüksekliğe çıkmış oldum. Şöyle enimi de ölçmek istiyorum. Ne kadar daralma olmuş. Şöyle tutacak olursak bakın 29 santime düşmüş oldum. Yani bir 14 sıra daha öreceğim gibi duruyor arkadaşlar. Enimin ölçüsüne göre orantılı bir yüksekliğe çıkana kadar örmeye devam edeceğim. Ve en son sıra sayımla ölçümü sizinle paylaşacağım. Evet, ben gövdemi tamamladım. Kapağımı da bitirdim. Şimdi hepsini nasıl yapıldığını anlatacağım size ama bir mantığını anlatmak istiyorum. Kapağı önden çalıştım. Çünkü denemek istedim belli oluyor mu diye ama gerçekten çok parlıyor. Arkadaşlar bu gövdeyi zaten yarım günde örebilirsiniz. Oturduğunuz zaman çok basit. Yani bütün zorluk, bu çantanın bütün zorluğu kapak kısmında. Çünkü eğer kapak kısmını dikkat etmezseniz söyleyeceğim püf noktalara bu şekilde güzel bir ovallik sağlayamazsınız ve şurada yamulmalarınız olacaktır. Biz farkındaysanız sık iğnemiz ön tarafta. Normalde herkes bu kapağı, yarım daire kapağı arkalı önlü örüyor. Bakın arka tarafım bu şekilde. Sık iğnem ön yüzü bu tarafta kalmış oluyor. Yani arkalı önlü bir görüntü olmamış oluyor açıkçası. Yani bütün güzelliği zaten bu çantanın bu aslında. Bunu da nasıl yapıyoruz? Bir sıra kaydırma yapıyoruz arkadaşlar. Bunun çok farklı teknikleri de var esasında. Bu ipi uzatarak da yapabilirsiniz. Ama en düzgün, en güzel sonucu bu şekilde aldım ben. O yüzden ip yürüterek yapmayacağım. Öyle denemiş olduğum kapaklar da oldu. Fakat en güzel sonucu kaydırma yaparak aldım. Bakın gayet düzgün bir kapak oldu. Kapağımızı tamamladıktan sonra 2 sıra sık iğne yapacağız buraya ve buradan monte etmiş olacağız. Yani belli bir döngüde ilerleyeceğiz. Kapak kısmını zaten geçeceğim. Onu önden ördüm çünkü bu iple size göstermeyeceğim. Yani bu iple gösterseydim gerçekten hiçbir şey anlamazdınız. Çok parlıyor. İpim çok ince. Nereye battığım anlaşılmıyor. O yüzden ben rafya ipten bir kapak başlayacağım. Böylece rafyadan da bir çanta örmüş olacağım. Onu daha sonra tamamlarım. Ama bunu da böyle önden göstermek istedim. Şimdi gövdemize gelelim. Gövdenin tamamını göstermedim biliyorsunuz. Çünkü gövdeyi yapmak, çantanın gövdesini yapmak gerçekten çok basit arkadaşlar. Sadece bir sıra düz ördük, bir sıra eksiltmiş olduk. Şimdi ben kaç sıra çıktım onu size sayayım. Şuradan başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Şimdi ben 30 sıra çıkmış oldum. Şöyle özetleyeyim. 2 sıra taban yaptım. 2 sıradan sonra şurayı düz ördüm. 3 sıra düz ördüm. 5 sırayı tamamlamış oldum. 6. sıradan itibaren 29. sıraya kadar bir sıra düz bir sıra eksilt şeklinde döngüme devam ettim. Son sıramı da çantam toparlasın diye düz ördüm arkadaşlar. 30. sıramı düz örmüş oldum. Yani siz mesela diyelim ki 32 sırada bitirdiniz. 32. sırayı düz örün arkadaşlar. Yani yüksekliğinize göre son sırayı düz örerek tamamlamaya çalışın. Şimdi ölçü vereceğim. Bakın bu şekilde ütümü de yaptım. Dönme de ortadan kalktı. Gerçekten harika oldu. Bu şekilde çok güzel bir kullanımı olacak. Şimdi şöyle en son kaça kadar düşmüş oldum onu ölçeyim size. Bakın 26 santime kadar düşmüş oldum. 32'den 26 santime kadar eksiltmiş oldum. Şöyle tabana kadar
Bakın tabanım yok aslında. Yani dediğim gibi buraları rahatlatmak için yaptık. Dönüş için yaptık bunu. Siz dilerseniz ben biraz daha geniş taban çalışarak bunu yapacağım derseniz daha az zincirle başlayarak daha geniş bir tabanda çalışabilirsiniz. Örneğin 5 santimlik bir genişlikte taban da yapabilirsiniz. Bu da mümkün arkadaşlar. Şimdi yüksekliğini de vereyim size. Bakın ne kadar çalışmışım. 14 santim çıkmışım. Gayet ideal oldu. Yani orantılı bir yüksekliğe çıkmış oldum. Şimdi birazdan çantamızın ağız kısmına kaydırma yapacağız. Onu göstereceğim. Fakat sadece bir kenarına kaydırma yapacağım. Diğer tarafına kaydırma yapmayacağım. O tarafta çünkü kapağım gelmiş olacak. Hangi tarafı ön tarafa kullanacaksınız? Ben mesela şimdi bu tarafı değil de şu tarafı kullanmak istiyorum. Daha düzgün geldi. O yüzden benim kapağım şu kısma gelmiş olacak. Onu da şu şekilde tam ağız kısmına monte edeceğiz. Farklı yöntemlerle monte edebilirsiniz. En kolayı iğne yöntemiyle arkadaşlar. Buraya iğne ile zigzag şeklinde yapabilirsiniz. Ama tığla da monte etmesi çok kolay. Bakacağım, herhangi bir yöntemi seçeceğim sizin için. Onu o şekilde monte edeceğiz. En sonunda yapacağız onu. Şimdi hangi tarafa monte edecekseniz kapağınızı, onun diğer tarafı yüzüne gelecek olan kısma kaydırma yapın. Çünkü burada kalınlık yapmasın arkadaşlar. Yani monte ederken bir kalınlık olacağı için o kısma kaydırma yapmayacağım. O yüzden ben sadece şu kapağın önüne gelecek kısma kaydırma yapacağım. Şimdi bakın benim başlangıç ve bitiş noktam burası. Normalde burada bitmem lazımdı. Şimdi bu kısmı söktüm ben çünkü orayı kaydırma yapacağım. Arka kısmı sökmedim. Şimdi nasıl yapacağız? Biraz şöyle yanda bitireyim. Önden gözükmesini eklerim. Şimdi bakın tam ortadan başlıyoruz. Şimdi şu şekilde kaldım. Sık iğnenin tepesine batıyorum. Şu şekilde kaydırıyorum. Sık iğnenin tepesine batıyorum. Şu şekilde kaydırıyorum. Çift loba batıyorum arkadaşlar. Tek lobdan yapmıyorum. 2 loba da batıyorum. Şu şekilde. Ve çok sıkmayın arkadaşlar. Burası gerektiği kadar. Çok sıkarsanız orası kasar. Çok bol bırakırsanız da hoş durmaz. Sıkı olmaz. Bakın. Birazcık daha yapayım. Göstereceğim. Şurada bir kalınlık oluşuyor. O da çantanın güzel görünmesini sağlıyor. Evet, bakın belli oluyor mu? Gayet güzel oluyor. Evet, bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Ben şimdi bir kaydırmamı yapacağım. Ön yüzüne gelen kısmı kaydırmamı yapacağım ve şurada kenarda bitireceğim kaydırmamı. Bu tarafa geçmeyeceğim. Ama ipimi de kopartmayacağım. Bu gövdemi böyle bir kenara bırakacağım arkadaşlar ve kapak kısmına geçeceğim. Şimdi artık geldik kapak kısmına. Kapak kısmını yaparken yarım daire şekline getirmeye çalışıyoruz. Fakat bunu yarım halka ile yapmayacağız. Çok az şöyle bir 3 ilmekten oluşan bir mesafe oluşturacağız ve daha sonra artık dönüşlerimizi yaparak ovalliği sağlayacağız. Dediğim gibi bu iple çok fazla belli olmadığı için ve parladığı için rafya ile göstermiş olacağım. Şu an kullandığım malzeme Koreka marka rafya arkadaşlar ve 3,5 milim tığ ile öreceğim. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane kilitle başlıyoruz. Ve 4 adet zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Bu son zinciri dönüş için kullanacağız. Ancak dönüşü yaparken şu şekilde ters çevirerek
arkadaki loblara batacağız arkadaşlar. Çünkü tam şu kısmına denk geldiği için burada bir aralık olsun istemiyorum. Şimdi ters çeviriyoruz. Üçüncü ilmeğin arka lobuna batarak bir tane sık iğne yapıyoruz. Ve buraya bir tane belirleyici koyuyoruz. Daha sonra 2 tane daha ilmeğim var. Onların da arka lobuna batarak devam edeceğiz. Şimdi ikinci sık iğnenin arka lobuna batıyorum. Ve ikinci sık iğnemi yapıyorum. Şimdi bir tane lobum kaldı arkadaşlar. Üçüncü sık iğnenin arka lobu kaldı. Şimdi buraya ben toplam 5 adet sık iğne yapacağım. Bir, iki, 3, 4 ve 5. Şimdi bu benim dönüş için yapmış olduğum 5 tane sık iğne. Her sırada bu sayı 5 5 artacak arkadaşlar. Hep 5, her sırada 5 ilmek artırmış olacağız. Şimdi buraya belli olsun diye bakın 1 2, burası benim her zaman düz kısmım olacak. 1 2, sonraki 3. ilmeğe ilmeğe belirleyici taktım. Aslında bu benim dönüşümün ilk ilmeği. Birinci ilmeği 1, 2, 3, 4, 5 ve 5.'ye takacağım arkadaşlar. İki tane düz kısımda var. 5 tane dönüşte var. Şimdi 2 tane yine karşı tarafa yapacağız. Bu ipimi de gezdireceğim. Bakın hemen şuraya batıyorum. Evet. Bakın 1, 2, 2 tane yapmış oluyoruz. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra kaydırma ile devam edeceğiz. Kaydırma için bir tane zincir yapıp ters çeviriyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın hemen şuraya batacağım. Daha sonra buranın bize bakan kanadına batacağım ve o şekilde devam edeceğim. İlk ilmeği yaparken şuraya batmıyoruz arkadaşlar. Bakın şuraya batmıyoruz. Kenarda olduğu için onu şu şekilde batıyoruz. İki kanattan batarak kaydırma yapıyoruz. Şimdi geldik diğer ilmeğe, ikinci ilmeğe. Buraya da bize bakan taraftaki kanattan alarak kaydırma yapıyoruz. Bakın diğer kanada batmadım. Şimdi yuvarlağımıza geldik. Burada da aynı şekilde tek kanattan bize bakan taraftan yapıyoruz. Yine buraya koyalım belirleyicimizi. Şimdi diğerine de aynı şekilde tek kanattan kaydırmamızı yapıyoruz. Ve devam ediyoruz. Geldik son belirleyiciye, 5. sık iğnemize. Burada da aynı şekilde bakın buraya batıyorum. Bizden bakan taraftaki kanada batarak kaydırma yapıyoruz. Sonuncusuna geldik. Bakın. Bu şekilde bitirmiş oluyoruz.
Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ön yüzüne döneceğiz. Burası bizim ters tarafımız. Ters taraftan her zaman kaydırmamızı yapıyoruz. Ön yüzünden sık iğnemizi yapıyoruz. Şimdi normalde burada sık iğne yaparken böyle zincir yapılır. Ama bu örnekte yapmayacağız onu arkadaşlar. Bu şekilde çevirmeyeceğiz. Bakın böyleyim. Şu şekilde çevireceğiz. Şunu şöyle geriye alıyorum. Bakın şimdi burası çok kritik arkadaşlar. Şimdi burada hemen şu noktaya bakın. Hemen şurada bir noktam var. Hemen şuraya batıyorum. Ve bir tane sık iğne yapıyorum. Ve buraya belirleyicimi takıyorum. Daha sonra diğerlerini şu kesik çizginin altına batarak yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi ilkinde buraya battık ama diğerlerinde şu alttan batarak bakın şu şekilde çıkıyorum. Bakın alttan battım. Şöyle biraz uzatıyorum. Şimdi burada ne olmuş oldu? 1, 2 tane düz yapmış oldum. Şimdi artık şuraya battığım zaman kaydırmadan dolayı arkadaşlar biraz yeri değişiyor ön yüzüne çevirdiğiniz zaman. Mesela şurada gibi gözüküyor ama değil. Kaydırmadan dolayı bakın şöyle çevirerek de kontrol edebilirsiniz. Bakın 2 tane sık iğnemi tamamladım. Şimdi ben dönüş köşesindeyim. 5 tane sık iğnem vardı. Her birine çift batacağım arkadaşlar. Şimdi bunu çıkartıyorum. Bakın gelen kısma çift yapacağım. 1 ve 2. Yine ne olur ne olmaz diye birincisine takalım arkadaşlar. Bu bizim dönüşümüzün başladığını gösteriyor. Şimdi geldik bakın ikincisine. Buraya da yine 2 tane batacağız. 1 2. Şimdi bakın geldik üçüncüsüne. Buraya da 1 ve 2. Şimdi geldik şuraya. Dördüncüsüne. 1 ve 2. Şimdi bakın şurası sonuncu. Dönüş köşemin 5. sık iğnem. 1 ve 2. Bunu çıkartayım artık arkadaşlar. 1 ve 2. Burada da sonuncusuna şöyle takalım. Şimdi sayacağız onları. Burada bakın 2 tane batacağım nokta kaldı. Çünkü burası düz kısımdı. 1 ve 2. Şimdi ikinci sırayı yapmış olduk aslında. Çünkü bir önceki sırada kaydırma yaptığımız için onu saymıyoruz. İlk sırada ne yaptık? Dönüş köşesine 5 sık iğne yaptık. Daha sonra her birine çift batarak 10'a yükseltmiş olduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın bu onlu grubun, bu onlu dönüşün birincisine ve onuncusuna belirleyiciler koydum. Yani burası benim dönüşüm belli olsun diye. Buradaki bakın bu biraz kenarda kalıyor arkadaşlar. Öyle oluyor mecburen. Burayı kesinlikle unutmamanız lazım. Onu söyleyeyim. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi geldik kaydırma sırasına.
Kaydırma yaparken bir tane zincir yapıyoruz. Şöyle çeviriyoruz. Bakın hemen ilk noktaya kaydırmamı yapıyorum. Daha sonra gelene bakın benden bakan yana kanada kaydırmamı yapıyorum. Şimdi geldim dönüş köşesine. Şimdi diğerine geldim. Şu an dönüşün içindeyim. Bu sonuncusuydu. O yüzden ona koyuyorum. Şimdi burada 2 tane kaldı arkadaşlar. Biri bu, biri de belirleyici koyduğum nokta. Şöyle kaydırmamı yapıyorum. Ve en son bakın buraya kaydırmamı yapıp bitiriyorum. Burada ne yapıyorduk? Zincir yapmıyoruz. Şu şekilde çeviriyoruz. Bakın şu şekilde çeviriyoruz. Ve tam şuraya batacağız arkadaşlar. En kritik nokta burası. Çünkü ters çevirdiğimiz için kaydırmadan dolayı birazcık zor oluyor anlaşılması. Yani bakın şurası benim ilk tepem. Şöyle de bakabilirsiniz bakın. Şurası benim ilk tepem. Bakın arkası buydu. Şimdi ilk önce ona batacağım. Daha sonra şu alttaki çizgilerden batmaya başlayacağım. Şimdi yapıyoruz. Bakın şuraya hemen dibine battım. İlmek aldım. Şöyle uzatıyoruz arkadaşlar. İsterseniz buraya belirleyici tekrar koyalım. Sayarken rahat olur. Şimdi bakın bu düz kısmın birinci sık iğnesini yaptım. Şimdi ikincisini yapıyorum. Ve böylece bitirmiş oluyorum. Şimdi bundan sonra şuraya batmaya başladığımdan itibaren ben artık bir tek bir çift yapacağım arkadaşlar. Burada 5 tane grubum var. Her birine aynı şeyi uygulayacağım. Başlıyorum. Bir tek, buraya bir çift. Yani 2 defa batıyorum şu an. Şimdi geldik diğer gruba. Bir tek, diğer ilmeğe çift. Burada rafya ile çalıştığım için gelişi çok önemli arkadaşlar. Şimdi diğer gruba geçtim. Bir tek, diğerine çift. Diğer gruba geçtim. Bir tek, ilmeğe geçtim. Bir çift. Şimdi geldim sonuncusuna. Bakın sonuncusundayım. Bir tek, bunu çıkartalım. Şuraya bir çift yapacağım. 2 defa batacağım. Bu çiftin son ilmeğine belirleyici taktık. Buradaki çiftinde ilkine 1 2 şurası oluyor.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bakın 15 yani 5, 10, 15 diye bu dönüşümüz artmış oluyor arkadaşlar. Şimdi 15 burada var, 2 burada var, 17 oldu. Burada da 2 olacak. Dolayısıyla bu sıramızı 19'da tamamlamış olacağız. Şimdi burada dönüşü bitirmiş olduk. Düz kısımdayım. Bir sık iğne yapıyorum. Bunu çıkartıyorum. Bunun da şurasına alttan batıyorum. Ve son sık iğnemi yapmış oluyorum. Tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, bu da 19. Bu biraz kenarda kalıyor arkadaşlar. O yüzden kaçırılmaya çok müsait. O yüzden bu kenarlarda sürekli belirleyici koyarak yaparsanız çok rahat edersiniz. Bir de şu dönüşlere koyarsanız rahat edersiniz. Yani yaptıkça koyarsanız en azından saymanız açısından rahat olur diye düşünüyorum. Kaydırma yaparken ne demiştik? Bir zincir yapıyoruz. Şu şekilde ters çeviriyoruz. Bakın hemen şurada görülüyor zaten. Şuraya hemen şu şekilde iki kanada batıp kaydırmamı yapıyorum. Ben artık buraya bir şey koymuyorum arkadaşlar. Ama siz dilerseniz koyabilirsiniz. Şimdi bu birinci kaydırmamız. İkinci kaydırmayı nereden yapıyoruz? Tek kanattan yapıyoruz. Bakın bu şekilde tek kanattan yapıyoruz. Buradan her bir ilmeğe bize bakan taraftaki lobdan batarak kaydırmamızı yapıyoruz. Bakın şu son ilmeği unutmuyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın. Şurası. Şuraya batıyoruz. Ve bitiriyoruz. Şimdi şu zinciri yapmıyoruz. Şu şekilde çeviriyoruz. Şimdi bakın bir, iki tane sık iğne var. Şuraya batacağız ilk önce. Bakın hemen dibine batıyoruz. Bakın battım. Bakın görülüyor mu? Şimdi buraya bir tane sık iğne yapıyoruz. Daha sonra ikincisine bakın şu kesik çizginin altından batıyoruz. Buradan çıkıyoruz. Şimdi bir iki tane sık iğne yaptık. Şimdi dönüş köşesine başlayacağız. Bir önceki sırada 15 tane sık iğneye yükseltmiştik. Bir tek bir çift yapmıştık. Şimdi eğer ben bunu arkalı önlü örecek olursam bu bilgiyi de paylaşmak istiyorum. Mesela başka bir model yaparsınız. Yine yarım daire yaparsınız. Arkalı önlü örerseniz böyle kaydırmalı yapmazsanız bu defa arkalı önlü ördüğünüz için sürekli bir tek bir çift, iki tek bir çift, üç tek bir çift devam edebilirsiniz. Çünkü arkalı önlü ördüğümüz için çiftler üst üste gelmeyecektir. Ama bu örneğimizde sürekli bu taraftan başladığımız için yani çiftler üst üste gelmeye başlayacak, yakın olmaya başlayacak. Bu defa bu tarafa kaymaya başlayacak. Şimdi biz 3. sırada bir tek bir çift yaptığımız için bu tarafa kayış oldu. Şimdi ne yapacağız? Bir çift, bir tek ile başlayacağız arkadaşlar. Şimdi 1 2 düz tarafı yaptık. Dönüş köşesine geldik. Çiftle başlıyoruz.
Bu noktaya 2 defa batacağız. 1 ve 2. Şimdi burada yine buraya çiftimizin ilk ilmeğine dönüşümüzün başladığı noktaya belirleyici koyduk. Burada da 2 tane ilmeğim var. Şimdi bir çift yaptık. 2 tek yapacağız. 1 2. Yine şu alt çizgiden batıyoruz arkadaşlar. Unutmayın, bakın şurada bir kesik çizgi gibi bir nokta var. Hemen şu altlara batıyoruz. Sürekli o şekilde batıyoruz. Kaydırmayı yapmamızın sebebi o. Birazcık hem tokluk sağlıyoruz hem de hep aynı yönden örmüş oluyoruz. Şimdi ne yaptık? Bir çift, 2 tek. İkinci gruba geçtim. Bir çift. Şimdi bakın çiftim var burada. Oradan zaten anlaşılıyor. Bu çiftin üstüne biz tek getirmiş oluyoruz. 2 tek yapıyoruz. 1 2. Yani bu çifti tekle geçmiş olduk. Şimdi bakın burada 3. grubum bir tek bir çift var. Ben çiftle başlayacağım. Bir çift. 2 tek. Ne yaptık? Bu çifti 2 tekle geçtik. Şimdi bakın şu grup var. Bir tek bir çift. Ne olacak? Bu tekin üstüne çift gelecek. Zaten bir çift 2 tek yapıyorduk. Çiftimi yapıyorum. Bir çift. 2 tek. Bunu da yaptık. Şimdi bakın son gruba geldim. Burada bir tek iki çift. Bir tek bir çift var. Tekin üstüne yine çiftle başladığımız için çift gelecek. Bu çiftin üzerine de tekle geçmiş olacağım. 2 tane tek. Böylece dönüşü tamamlamış olduk. Her zaman ilk başladığımız çiftin birincisine belirleyici koyuyoruz ve sonunda son yaptığımız dönüş köşesine belirleyici koyuyoruz. Yani şu arada 5 ilmek artış oldu. 20 olması lazım. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Şimdi buraya artık düz kısmına 2 tane sık iğne yapacağız. Ve 4. sıramızı tamamlamış olacağız. Evet, şimdi tekrar kaydırma yapıyoruz. Şimdi kaydırmamızı arka yüzünden yaptık. Şu şekilde çeviriyoruz. Bir, iki. Şimdi düz kısmını tamamladım. Şimdi artık 3 tek bir çift yapıyoruz. 1 2 3 tek. Şimdi çift yapıyoruz. Şimdi diğer gruba geçtik. 1 2 3 tek. Şimdi bir çift yapıyoruz. Şimdi 3 tek bir çift. 1
2, 3. Çiftimizi yapıyoruz. 1 ve 2. Şimdi diğer gruba geçtik. 3 tek. 1, 2, 3. Çiftimizi yapıyoruz. 1 ve 2. Şimdi geldik son gruba. 3 tek yapıyoruz. 1, 2, 3. Şimdi son çiftimizi yapıyoruz. 1, 2. Buraya hemen son çiftimizin son ilmeğine belirleyicimizi takıyoruz. Düz kısımda 2 tane sık iğne yapıyoruz. Ve böylece tamamlamış oluyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 oldu burası. Burada da 2, 2 düz kısımda var. Toplam 29 sık iğne ile 5. sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi 6. sıraya geçeceğiz. Tabii 6. sıraya geçmeden önce yine arka yüzden kaydırmamı yapacağım ve geri geleceğim arkadaşlar. Bundan sonra artık kaydırma kısımlarını göstermeyeceğim. Evet, şimdi 6. sıraya geçiyoruz. 6. sıraya ilk önce düz kısmını yapıyoruz. Bir önceki sırada 3 tek 1 çift yapmıştık. Şimdi 6. sırada 1 çift 4 tek yapıyoruz. Evet, başlıyoruz. İlk çiftimizi yapıyoruz. 1 ve 2. İlkine takıyoruz. Şimdi 4 tek yapacağız. 1, 2, 3, 4. Şimdi ikinci gruba geçtik. Bir çift. Şimdi 4 tek. 1, 2, 3, 4. Şimdi diğer gruba geçtik. Bir çift. 1 ve 2. Şimdi 4 tek. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi diğer gruba geçiyoruz. Bir çift. 4 tek. 1, 2, 3, 4. Şimdi son gruba geldik. Bir çift. 1, 2. Çiftimizi yaptık. Şimdi burada 4 tekimiz kaldı. 1, 2, 3, ve 4. Bir ve 2. Şimdi ilk sırada 5 vardı. 5, 10, 15, 20, 25. Burada 30 tane sık iğneye yükselmiş olacağız. Burada da ikişer tane sık iğnemiz var. Toplam 34 sık iğne ile tamamlamış olacağız.
Şimdi yine kaydırmamı yapıp 7. sıraya geçiyorum. Şimdi 7. sıraya geçtim. Düz kısmın 2 tane sık iğnesini yaptım. Dönüş köşesindeyim. 6. sırada bir çift 4 tek yapmıştık. Şimdi burada 5 tek bir çift yapacağız. Başlıyoruz. 1, buraya hemen koyuyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tekimizi yaptık. Şimdi çift yapıyoruz. 1, ve 2. Şimdi diğer gruba geçtik. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tekimizi yaptık. Şimdi çiftimizi yapıyoruz. 1 ve 2. Şimdi diğer gruba geçtik. 5 tek 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi çiftimizi yapıyoruz. 1 ve 2. Şimdi diğer gruba geçtik. 5 tek yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. tekim. Şimdi çiftimizi yapıyoruz. 1 ve 2. Şimdi son gruba geldik. 5 tekle başlıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi geldik son grubumuzun çiftine. 1 ve 2. Son çiftimizin son ilmeğine koyup şuradaki ilmek sayısını sayıyoruz arkadaşlar. 5 5 artacağı için 30'da kalmıştık. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ilmek görmeniz lazım. Düz kısımda 1 ve 2. Böylece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. sırayı 5 tek bir çiftle tamamlamış olduk. Şimdi ben yine kaydırmamı yapacağım. 8. sıraya geçiş yapacağız. Evet, şimdi 8. sıraya geçtik. 2 tane sık iğnemi tamamladım. Şimdi dönüş köşesindeyim. Bir önceki sırada tekle başlamıştık. Burada çiftle başlayacağız. Bir çift 6 tek yapacağız. Başlıyoruz. 1, 2. İlk ilmeğimize, çiftimizin ilk ilmeğimize takıyoruz. Şimdi sırada 6 tek var. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi ikinci gruba geçtik. Çiftle başlıyoruz. 1, 2. Şimdi 6 tek yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi çiftle başlıyoruz. 1 ve 2. Şimdi 6 tek yapıyoruz. 1, 2, 3,
4, 5 ve 6. 6 tek yaptık. Şimdi diğer gruba geçiyoruz. Çiftle başlıyoruz. 1, 2. 6 tek yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Son gruba geldik. Çiftle başlıyoruz. 1, 2, 6 tek yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bakın burada 1-2 tane ilmeğim var. Düz kısımdayım. Tabi buraya hemen döngümüz bittikten sonra son ilmeği koyuyoruz. Şimdi düz kısmı yapıyorum. 1 ve 2. Şimdi 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 ilmekteyim. Burada da 4, 44 olması gerekiyor. Arada sayalım bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. 44 tane ilmekle 8. sırayı bitirmiş olduk. Şöyle arada el ütüsü yapabilirsiniz. Evet, şimdi bundan sonra 9. sırada biraz farklı bir şey göstereceğim arkadaşlar. Yani bu yarım dairenin şeklinin çok daha güzel olması için birazcık artık çiftlerin yeriyle oynayacağız arkadaşlar. Çünkü hep aynı noktadan olmaya başlayacak. Tamam, üst üste getirmiyoruz ama yan yana gelmiş oluyor. O yüzden biraz böyle mesela çiftimiz şu taraftayken şuraya almış olacağız. Şuraya alacağız. Şuraya. Yani ne yapacağız? Onu anlatayım size şöyle. Şimdi 9. sıraya geçeceğiz. Kağıt üzerinde anlatmak istiyorum yapacağımız şeyi. Şimdi ne yapacağız dedik? 7 tek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tek, 1 çift. İkinci gruba geçeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 çift. Diğer gruba geçeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Yani 5 grubumuz var demiştik. Birazcık şu çiftlerin yerini değiştireceğiz. Her ne kadar üst üste gelmese bile sıraları takip ederken yan yana geldiği için biraz formunda bozulmalar oluyor arkadaşlar. O yüzden bu çiftlerin yerini kendi grup içerisinde değiştirmiş olacağız. Grup gibi düşünün bunları. Şimdi bu birinci grupta normalde bu düzende devam ederken bu sayıyı takip edeceğim ama bu çifti şöyle araya alacağım. Mesela 1, 2, 3 çift yapacağım. 7 tane tekim vardı. 1, 2, 3, 4 tek yapacağım. Yani bu çifti şuraya alacağım ki yani birazcık uzaklaşmış olsun bulunduğu noktadan. Şimdi ikinci gruba geçeceğim. Yan yana oluyor bunlar. Şurada karıştırmayın. Buraya hemen çifti koymuyorsunuz arkadaşlar. Burada nasıl başladıysam bu grupta da aynı şekilde başlayacağız. 3 tekle başlamıştım. Bunu da 1, 2, 3 tek çifti araya alacağım. 1, 2, 3, 4 tek yapacağım. Daha sonra buna geçeceğim. Burada da aynı şekilde. Normalde çiftimi böyle yapacakken ne yapacağım? 1, 2, 3 tek yapacağım. Çiftimi buraya alacağım. Kalan teklerimi de 1, 2, 3, 4 bu şekilde yapacağım. Aslına bakarsanız bunlar birleşik oluyor. Şurada karıştırabilirsiniz. 1, 2, 3, 4'ü yaptıktan sonra hemen ikinci grubun 3'üne başlamış olacaksınız. Dolayısıyla şöyle baktığınız zaman arada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane olmuş olacak. Buraya da baktığınız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane olmuş olacak. Yani yine 7 tek olmuş olacak.
Yani değişen hiçbir şey olmayacak çünkü aynı düzende devam ettirmiş olacağız. Ama burada ne yapacağız? Çiftimizin yerini değiştirmiş olacağız. Şimdi ben kaydırmamı yapıp geliyorum, 9. sırayla devam edeceğiz. Evet, şimdi kaydırmamı yaptım. Şöyle çeviriyorum. Şimdi burada baştan ne yapacağımızı göstereceğim. 9. sıraya başlangıç yaptık. Hemen şuraya ilk düz kısmının sık iğnesini yapıyorum. Daha sonra ikincisini yapıyorum. Şimdi bakın ne yapıyoruz arkadaşlar. 7 tek bir çift yapacağız. İlk önce 3 tekle başlıyoruz. 1 2 3. Şimdi normalde 7 tek yapacakken sonunda gelecek olan çiftimi ben araya almış olacağım. 3 tek yaptım. Şimdi çift yapacağım. 1 2. Şimdi bu grubun kalan teklerini yapacağım. 4 tane tek yapacağım. 1 2 3 ve 4. Şimdi ne oldu? 7 tek bir çift yapmış oldum. Sadece çiftin yerini değiştirmiş oldum. İkinci gruba geçiyorum. Aynı şekilde yapacağız. Önce 3 tek yapacağız. 1 2 3. Kalan 4 tekimi çiftinden sonra yapacağım. Şimdi araya bir çift koyuyorum. 1 2. Şimdi kalan 4 tekimi yapacağım. 1 2 3 ve 4. Bakın birazcık şu bozukluğu düzeltmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi diğer 3. gruba geçtim. 3 tekle başlıyorum. 1 2 3. Şimdi araya çiftimi koyacağım. 1 ve 2. Şimdi bu grubun 4 tane teki kalmıştı. Onu yapacağım. 1 2 3 ve 4. Bu grubu da tamamladık. Şimdi yeni gruba başlıyorum. 3 tekle başlıyorum. 1 2 3 tekimi yaptım. Çiftimi araya alacağım. Bir çift yapıyorum. 1 2. Kalan 4 tekimi yapıyorum şimdi. 1 2 3 ve 4. Şimdi son grubum kaldı. 3 tekle başlıyoruz yeni gruba. 1 2 3. Çiftimi araya alacağım. 1 ve 2. Şimdi kalan 4 tekimi yapacağım. 1 2 3 ve 4. Sonuncusuna koyuyoruz. Burayı da koymayı unuttum. Bakın 1 2 şurası. Siz koymayı unutmayın. Çünkü şu aradaki ilmekleri saymanız iyi olacaktır. Şimdi burada düz kısımdayım. 1 ve 2. Bakın birazcık çiftlerin yerini değiştirerek şu bozulmayı önlemiş olduk arkadaşlar. Şimdi 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 tane ortada var. Burada da 4, 49 ilmekle 9. sıramızı tamamlamış olduk.
Şimdi bundan sonra ne yapacağız? 10. sıraya geçeceğiz. 10. sırada normal düzenimize devam edeceğiz. Şu aradaki çiftlerin yerini değiştirme olayını yapmayacağız arkadaşlar. Şimdi normal bir çift 8 tekle devam edeceğiz. Şimdi ben kaydırmamı yapıp geliyorum. 10. sıraya başlıyoruz. Evet, şimdi 10. sıraya başlangıç yapıyoruz. Düz kısma 2 tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi bakın, dönüşün ilk grubunu yapacağım. 10. sırada bir çift 8 tek yapacağız arkadaşlar. Çiftle başlıyoruz. 1 2 hemen şuraya döngünün başına koyuyoruz. Çiftimizin ilk ilmeğini koyduk. Şimdi 8 tek yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi ikinci gruba çiftle başlıyoruz. 1 2. Şimdi 8 tane tek yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi üçüncü gruba başlıyoruz çiftle. 1 2 8 tek yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi çiftle başlıyoruz. 1 2 8 tek yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi son grubumuza geldik. Çiftle başlıyoruz. 1 2. Şimdi 8 tek. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve burada 2 tane ilmeğim kaldı düz kısımda. Şurayı unutmayın takmayı, son şeye saymanız gerekir. Eğer yönteme alıştıysanız takmayabilirsiniz. Toplam sıra sayısını sayabilirsiniz. Evet, 10. sırayı tamamlamış olduk. 10. sırada 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 tane ortada var. Burada da 2, 2, 54 ilmekle bitirmiş olmanız lazım. Şimdi 11. sıraya geçiyoruz. Kaydırmamı yapıp geliyorum. Evet, şimdi 11. sıraya geçtik. Düz sırada 2 ilmek yaptım. Şimdi dönüş köşesindeyim. 11. sırada normalde 9 tek bir çift yapmam lazım. Burada yine çiftimin yerini değiştirmek istiyorum. 6 tek bir çift 3 tek şeklinde yapacağım.
İlk grupla başlıyoruz. Yani 9 tek yapacağız ama önce 6'sını yapıyorum. 1, şöyle koyalım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi normalde 7, 8, 9 yapacaktım ama ben araya çiftimi koyuyorum. Şimdi 3 tane tek yapacağım. 1, 2 ve 3. Birinci grubumu tamamladım. 9 tek bir çift yaptım. Çiftimi araya serpiştirmiş oldum. Şimdi ikinci gruba aynı mantıkla başlıyoruz. Ne yapmıştık? Önce 6 tek yapmıştık. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi araya çiftimi alıyorum. 1, 2. Şimdi bu grupta 3 tane tekim kaldı. 1, 2, 3 ve tamamlamış olduk. Şimdi yeni gruba başlıyoruz. 6 tekle başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi çiftimizi yaptık. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ile başladık yeni gruba. Araya çift yapıyoruz. 1, 2. Şimdi bu grubun 3 tekini tamamlıyoruz. 1, 2, 3. Şimdi yeni gruba başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi araya çiftimi koyuyorum. 1, 2. Şimdi kalan 3'ü tekimi yapıyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi yeni gruba başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Araya çiftimi koyuyorum. 1 ve 2. Şimdi bu son grupta 3 tekim kaldı. 1, 2 ve 3. Tamamlamış oluyoruz döngümüzü. Şimdi 1 ve 2. Düz kısmı da tamamlamış olduk. Evet. Gayet düzgün oluyor arkadaşlar. Harika oluyor. Evet, 12. sırayla devam ediyoruz. Bundan sonra sadece ilk grubu göstereceğim arkadaşlar. Hızlanmak adına 12. sırayla devam ediyoruz. 2 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi döngünün içerisindeyim. İlk grubu gösteriyorum. Şimdi burada çiftle başlayacağız. Bir çift 10 tek yapacağız. Çiftimi yapıyorum. Şimdi 10 tek yapacağız. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Birinci grubumuzu tamamladık. İkinci gruba da bir çift 10 tek, bir çift 10 tek, bir çift 10 tek diye devam edeceğiz arkadaşlar. 12. sıramızı tamamlamış olduk. 12. sıramızda 64 ilmekle bitirmiş olacağız. Şimdi 13. sıraya devam ediyoruz. 2 tane ilmekle düz kısmı tamamladım. Şimdi başlıyoruz ilk grupla. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 1, 2 düz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yaptım. Çiftimi araya koyacağım. 1, 2. Şimdi 11 tek olacağı için 4 tekim kaldı. 1, 2, 3 ve 4. Böylece ilk grubumu tamamladım. Burası aslında 11 tek bir çiftti ama çiftimizi araya almış olduk. Şimdi bu 13. sırada toplam 69 ilmeğe ulaşmış olacağız. Ben burayı tamamlıyorum ve 14. sırayla devam ediyoruz. Evet, 14. sıradayım. Burada bir çift 12 tek yapıyoruz. Çiftimle başlıyorum. 1, 2. Burayı söylemiyorum artık arkadaşlar. 2 düz yapıyoruz. Ondan sonra döngümüze başlıyoruz. Çiftimizi yaptık. 12 tek yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Birinci grubumuzu tamamladık. Diğer gruplarda da aynı şeyi yapıyoruz. 14. sırada 74 ilmekle tamamlamış oluyoruz. Şimdi ben burayı tamamlıyorum. Kaydırmamı yapıyorum ve 15. sırayla devam edeceğiz. Fakat şöyle bir ölçü vermek istiyorum arkadaşlar. Bakın şöyle ölçtüğümüz zaman burası 11 santim. Burası da yaklaşık 20,5 santim şu an. Yani 25 santimde bitirirsem tam olacak gibi duruyor arkadaşlar. Genelde 25-26 santime kadar daralmış oluyor gövde kısmı. Ama 1 santim eksik yapıyoruz kapağımızı. Çünkü taştığı zaman çok kötü duruyor arkadaşlar. O yüzden 1 santim eksik bitirmiş olacağız. Yani enimiz 26 santimse kapağımız 25 santim yapmış olacağız. Şimdi 5 santim daha örersem ben eğer şöyle ölçüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra. Ya 3 sıra daha öreceğim ya da 4 sıra daha örmüş olacağım. Tahmini o şekilde şu an öngörüyorum. Son sırayı düz öreceğiz. Yani sıra sayısı önemli değil arkadaşlar. Farklı iplerle çalışıyor olabilirsiniz. Şimdi bakın mesela ben burada 20 sırada tamamlamış oldum. Çünkü ipim çok inceydi. Ama burada 18 sırada tamamlamış olacağım gibi öngörüyorum. Yani burada ben 20. sırayı düz ördüm. Burada 18. sırayı düz öreceğim
gibi gözüküyor. Bakacağız. Yani ilerledikçe ölçüme bakacağım. Son sırayı niye düz yapıyoruz? Yani biraz dalgalanma oluyor. Sonuçta burada çiftler yaptığımız için o çiftler toparlasın diye yapıyoruz arkadaşlar. Yani 2 sıra bile yapılabilir ama son sırayı kaydırma yapacağımız için gerginlik yaratmasın diye sadece son sırayı düz yapıyoruz. Yani orada herhangi bir artış yapmıyoruz. Aralarda kaydırma yapmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Şimdi 15. sırayı gösteriyorum. 15'te 13 tek bir çift yapıyoruz. Düz kısmı tamamladım. Tekle başlıyoruz. Çiftlerimizi kaydırmıyoruz yani. Bir, iki, üç, dört, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Bir sayalım. 1, 2 düz yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Şimdi ne yapacağız? Tekle başladık. Çiftle bitireceğiz bu grubu. Çiftimizi de yapıyoruz. Birinci grubu tamamlamış olduk. Diğer gruplarda da aynı şekilde 13 tek bir çift yapıp tamamlıyoruz arkadaşlar. Şimdi 16. sıraya geçiyorum. Evet, 16. sırayla devam ediyoruz. Şimdi 16. sırada bir çift 14 tek yapacağız. Bir önceki sırada ne yapmıştık? 13 tek bir çift. Şimdi bu sırada bir çift 14 tek yapacağız. Yine sadece bir grubu göstereceğim. 2 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi birinci grupla başlıyorum. 1 ve 2 çiftimi yaptım. Şimdi 14 tane tek yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Bir çift 14 tek tamamlamış olduk. Şimdi yine buraları tamamlayacağım. Kaydırmamı yapıp 17. sırayla devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, şimdi bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Şimdi 17. sırada tekle başlayacağız. Normalde 15 tek bir çift yapmamız lazım. Bakın şurada yine tepeler gözükmeye başladı. Bu çiftleri yine dağıtalım istiyorum ben. Yani bunu aslında bir kurala göre yapmıyoruz arkadaşlar. Yani gördüğünüz an çiftlerin yerini değiştirebilirsiniz. Kendiniz de bunu yapabilirsiniz. Şimdi burada kalmıştım. Şöyle çeviriyorum. 17. sırama başlayacağım. Bakın şuradan hemen tığımı sokuyorum. Düz kısmını yapıyorum. 1. Daha sonra kesik çizginin altından sokuyorum. Ve 2. Düz kısmı tamamlamış oldum. Şimdi artık 15 tek bir çift kısmına geldik. İlk grubu yine göstereceğim. Fakat burada şöyle bir dağılım yapacağım. Şöyle hesaplıyorum, bakıyorum çiftlerin üstüne gelmeyecek şekilde. Nerede çift yoksa oraya gelecek şekilde. Şimdi 8 tek, bir çift, 7 tek yapacağız arkadaşlar. Başlıyoruz. 1
2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. tekimi yaptım. Şimdi araya çiftimi koyacağım. 1 ve 2. Şimdi geriye kalan 7 tekimi yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Yani bu bir grupta 15 tek bir çift vardı. Ben çiftimi buradan şu araya almış oldum. Birinci grubu tamamlamış oldum. Şimdi ikinci gruba başlıyorum. Nasıl başlıyorum? Burada başladığım gibi başlıyorum. 8 tek bir çift yapıyorum. Bunu da göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. tekimi yaptım. Şimdi çiftimi araya koyuyorum. 1 ve 2. Şimdi geriye kalan 7 tekimi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. İkinci grubu da tamamladım. Evet, aynı şekilde 8 tek bir çift 7 tek diye devam edeceğim. 3 tane grubum kaldı ve 89 ilmekle 17. sırayı bitirmiş olacağım. Şimdi ben bu sırayı bitireceğim. Ölçüme bakacağım. Gerekirse bir sıra daha artış yapacağız ve sonraki sırada belki 19. sırada bitireceğiz. Bir bakacağım, ölçüme göre hareket edeceğiz. Evet, şimdi son sırayı yapıyoruz arkadaşlar. Ölçüm yeterli gelecek. Bakın şöyle ölçüyorum. Şu an yani 24,5 gibi geliyor. 25'e yakın gibi geliyor. Şimdi kaç sıra yapmış olduk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. sırayı tamamladık. Şimdi 18. sıraya, son sıraya geçiş yapıyoruz ve bu sırada hiç artış yapmadan yapacağız arkadaşlar. Hepsine, bütün sık iğnelere tek batacağız. Yine burayı son bir kez göstereyim. Şöyle biraz uzatıyoruz şurayı. Şuraya batıyoruz. Birinci ilmeğimiz, ikinci sık iğnemiz, 3. Bakın sırayla yapıyorum. Bu son sıra toparlasın birazcık. Evet, bu şekilde devam edeceğiz. 17. sırada 89 ilmekle tamamlamıştık. Ben şimdi burayı tamamlıyorum. Şuraya kadar geliyorum. Daha sonra ne yapacağımızı anlatayım. Bakın şöyle. Tabii ki şurası daha düzgün olması için bakın şöyle burayı 2 sıra sık iğne geçeceğiz. Daha sonra da şu kenara kaydırmamızı yaparak artık kapağımızı tamamlamış olacağız. Şimdi 18. sıramızı tamamladık. Şurada kalmıştık arkadaşlar.
Şimdi bir tane zincir çekiyoruz ve hemen bakın şurada bir tane sık iğnem var. Şu sık iğneye şöyle şuraya batacağız arkadaşlar. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi yanındakine yapacağız. Bakın. Şimdi buraya bir tane daha yapacağız. Şimdi buraya geçiyoruz. Buraya tek yapacağız. Şimdi şuraya geçiyoruz. Buraya çift yapacağız. Şimdi buraya tek yapıyoruz. Buraya çift yapacağız. Bir tek, bir çift yapıyoruz. Şimdi buraya tek yapıyoruz. Çift. Tek yapıyoruz. Çift. Tek. Çift yapıyoruz. Şimdi yine tek yapıyoruz. Çift. Tek yapıyoruz. Çift. Tek yapıyoruz. Çift. Şöyle arada kontrol edin arkadaşlar. Tepelenme olmasın. Şimdi şunu içine alacağım. Tek yapıyoruz buraya. Buraya çift yapıyoruz. 1 2. Hatta şurayı çok boşluk olmasın diye şuradan alacağım arkadaşlar. Bakın şuradan 1 2. Şimdi şuraya geçiyoruz. Şimdi burayı birazcık şöyle uzatın arkadaşlar. Çünkü burası biraz daha böyle bu kısma göre geride kalmış. O yüzden biraz şöyle onu eşitlemek adına bir tane yaptık. Şimdi ikincisini yapıyoruz. 2 tane. Tek yapıyoruz. Çift yapıyoruz. Tek yapıyoruz. Şimdi çift yapacağım. Tek yapıyoruz. Çift. Şimdi tek yapıyoruz. Çift. Tek yapıyoruz.
çift, tek yapıyoruz ve çift yapıyoruz. Şimdi buraya tek yapıyoruz. Çift yapıyoruz. Ve tekle bitiriyoruz arkadaşlar. Şuraya tekle bitiriyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Bir zincir çekiyoruz ve ters çeviriyoruz. Şimdi hemen dibine batıyoruz. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Hemen yanındakine. Her bir sık iğneye bir kere batıyoruz arkadaşlar. Evet, 2 sıra sık iğne yapmış oluyoruz. Burayı tamamlıyorum. Şu köşeye kadar geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi artık bununla göstereceğim ne yaptığımızı. Şimdi 2 sıra arkalı önlü sık iğne yaptık. Bakın şu durumdayım. Şimdi bir tane zincir çekiyoruz. Ve şöyle çeviriyoruz arkadaşlar. Ön yüzüne çevirmiş oluyoruz. Şimdi hemen bakın, ilk ilmekle şurada bir dibinde bir boşluk var. Hemen oraya batacağız arkadaşlar. Şu şekilde. Yani 2 lobdan da geçirmiş oluyorum. Birazcık zor oluyor. Yani bu ilmeği atlamayın arkadaşlar. Burada hoş bir görüntü olmaz. Şimdi bütün ilmeklerin bizden bakan kanadına, yani tek lobdan batacağız ki orada bir kalınlık oluşmasın arkadaşlar. Yani gövdede yaptığımız mantığın aynısı. İpim biraz ince olduğu için zor oluyor. Kalın ipte daha rahat oluyor tabii. Şimdi burada gösteriyorum. Çünkü diğer kapaktan başka bir şey çalışmayı düşünüyorum. Hem orijinal kapağımız bu olduğu için buradan göstermek istedim. Zor bir şey değil zaten. Bakın arkadaşlar. Tamamladıktan sonra ön yüzüne geldim. Bir zincir çektim. Hemen dibindeki boşluktan kaydırmamı yaptım. Ondan sonra bize bakan taraftaki, bu taraftaki lobdan kaydırma yapıyoruz. Bakın 2 tane lob var. Ben içtekinden değil, bana bakan tarafındaki lobdan yapıyorum arkadaşlar. İzah edemedim galiba ama anladığınızı düşünüyorum. Evet, bu şekilde kaydırmamızı yapıyoruz. Şuraya kadar geliyoruz. Burada köşede bir geçiş yapacağız ve bu tarafın kaydırmasını tamamlayacağız. Şimdi bakın, son ilmekten geçtim. Son ilmeğin kaydırmasını yaptım. Şimdi şöyle bir tane zincir çekiyoruz ve hemen dibindekinden şu şekilde bir kaydırma yapıyoruz. Daha sonra yanındakinden kaydırma yapıyoruz.
Bu defa 2 lobdan yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Burası daha sıkı olmasını istediğim için, bakın şuradaki gibi sıkı olmasını istediğim için burasını 2 lobdan yapıyorum. Kıvrımlı olmasın, sağlam olsun diye. Ve burayı çok fazla sıkmayın arkadaşlar. Yani bol da bırakmayın. O da çok çirkin olur. Ama orası gerektiği kadar olsun. İpim çok ince arkadaşlar ya. Bu şekilde her bir ilmeğe kaydırmamızı yapıyoruz. 2 lobdan yapıyoruz. Başaklardan girerek yapıyoruz. Birazcık daha göstereyim. Evet. Şu şekilde kaydırmamızı yapıyoruz. Şu köşede nasıl bitireceğimizi anlatacağım arkadaşlar. İpimizi burada keseceğiz. Çünkü buraya monte ederken siyah ipi kullanacağım arkadaşlar. Şimdi eğer aynı renk yaparsanız kapağı ve gövdeyi herhangi bir yerden bırakabilirsiniz. Ama şimdi ben siyah gövde çalıştığım için ve şu arkada monte ederken gözükmesini istemediğim için siyah iple monte etmeye karar verdim. O yüzden bu ipimi kopartacağım sonunda. Evet, şurayı tamamlıyoruz. Şuraya kadar geliyoruz. Şimdi burayı tamamladım. Bakın en son buraya girdim. Şimdi şu ilmeği atlayacağım. Şuradan bağlantı yapacağım arkadaşlar. İpimizi kesiyoruz. Şu şekilde çıkartıyorum. Bakın 2 sıra sık iğne yapmıştım. İlk sıradan çıkmış oldum. Bir sonraki sık iğne sırasının boşluğuna batmıyorum. Şu başladığımız noktaya batacağım arkadaşlar. Şuraya batacağım. Şu şekilde. Daha sonra şuraya batarak tamamlamış olacağım. Evet. Evet. Bakın kapağımız artık tamamlandı. Gayet güzel bir kapağımız oldu. Hani bu kapağı yapmak çok zor değil ama bazı noktalara dikkat ederseniz böyle düzgün bir kapağınız olur. Şimdi bir ütü yapacağım arkadaşlar. Şurayı birazcık şöyle ütüleyeceğim. Bakın burası gayet kalın oldu ama burası çok kalın değil, yeterli miktarda. Şimdi bakın bu tarafa kaydırma yapmadım. Şurada bitirdim arkadaşlar. Şöyle belirleyicilerle yerini birazcık ayarladım arkadaşlar. Yani kayma yapmaması için. Ve ipimi koparttım. Bakın ipimi şöyle uzunca koparttım. Bakın şöyle kaldım. Bu ipimi şuradan çıkartıyorum. Yani itiraf edeyim, ben genelde iğne ile birleştirmeli işleri daha kolay buluyorum ve daha güzel buluyorum arkadaşlar. Ya tabii tığ ile yaptığımız işler de güzel oluyor ama benim en kolayıma, en pratik yöntem iğne ile geliyor arkadaşlar. O yüzden yine iğne ile yapacağım. Şimdi burada ayarlamanız çok önemli arkadaşlar. Bakın şöyle tam ortaya gelecek şekilde bir şeyle tutturun. Yani şöyle. Kayarsa hiç hoş olmaz. Taşarsa hiç hoş olmaz. Yani ben şimdi başlayacağım. Umarım taşmaz diye düşünüyorum. Şöyle şuradan başlayacağım. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bakın. Şimdi buradayım. Şuraya sokacağım.
Bakın şöyle soktum. Şimdi şunu şuradan çıkartacağım. Şimdi bir sonraki ilmekten, başaktan sokuyorum. Ve şuraya sokuyorum arkadaşlar. Bakın. Karşılıklı zigzag şekilde birleştireceğiz. Şimdi tekrar başa dönüyorum. Çünkü bu kenar kısımlar çok önemli. Birkaç kere geçmeniz gerekecek. Şimdi bir kez daha geçiyorum aynı noktadan. Şöyle sıkılaştırıyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrar aynı noktadan geçiyorum. Şimdi bir sonrakine geçiyorum. Şimdi bir sonrakine geçiyorum. Bakın. Şimdi yanındakinden geçiriyorum. Ve karşıya geçiyorum. Şimdi yine yanındakinden geçiriyorum. Zigzag şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Karşıya geçiyorum. Sonra yanından geçiriyorum. Karşıya geçiyorum. Bakın. Burayı mümkün mertebe sıkın arkadaşlar. Çünkü gözükmesin siyah ipiniz. Şimdi şöyle bakalım. Evet. Yanındakinden geçiyorum yine. Bakın şöyle göstereyim bir de. Şimdi şuradan çıktım. Yanındakine giriyorum. Şurayı mümkün mertebe sıkın. Aralık kalmasın. Evet, bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Burayı tamamlayacağız. Buraya bir mıknatıslı çıt çıt koymayı düşünüyorum. Şimdi bunları tamamlıyorum. Kullandığım mıknatısı ve diğer detayları son kapanış bölümünde zaten sizlerle paylaşacağım. Şimdi ben bunları tamamlayıp çantanın en son haliyle geri geleceğim.
Evet, çantamı artık tamamladım. Bakın çıt çıtlarımı da diktim. Şöyle burayı tamamını diktim bu şekilde. Çıt çıt olarak gümüş renk mıknatıs kapama kullandım. Ve iğne ile dikilebilir olanlardan kullandım arkadaşlar. Ama sizin elinizde tırnaklı olanlardan varsa onları da kullanabilirsiniz. Ama ben genelde böyle iğne ile dikilenleri daha çok tercih ediyorum klaşlarda. Çünkü burada kalınlık yapabiliyor diğer versiyonu. Nasıl diktim? Şöyle anlatayım. Mıknatısı dikerken ilk önce kapak kısmını dikin arkadaşlar. Yani onu güzelce ortalatın ve bu kapağın rengiyle dikebilirsiniz. Yani ben şu gümüş renk iple diktim. Yani şu deliklerden geçebilecek bir iğnem vardı. Onunla diktim. Bakın hiç belli olmuyor. Yani buradan girip buradan çıkabilirsiniz aralarda ve kısa mesafelerle geçiş yaparak bu tarafa geçebilirsiniz. Önce burayı diktim. 2'şer 3'er defa bu deliklerden geçtim. Daha sonra mıknatısımızı buraya koyuyoruz ve şu şekilde yerini tespit ediyoruz ve bunu da monte ediyoruz. Yapımı gerçekten basit. Onu göstermek istemedim çünkü gereksiz yere video uzasın istemedim. Evet, bu kadar arkadaşlar. Geldik bir videonun sonuna. Umarım sizler de seversiniz, uygularsınız ve özel günlerinizde bu çantayı keyifle kullanırsınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.